Mart'ın başıydı. Tam tarihi hatırlamıyorum. Yani 17 Mart'ta zaten şirket home office'e geçeceğini duyurmuştu. İstemeyenlerin ofise gelmeyebileceğine dair bir mesaj attılar bize. Biz çalışanlarımıza güveniyoruz. Dedik ki ekibimiz evden çalışsın. The question is, how do democracies respond to those scandals? I would be surprised if they do. Ya ilk etapta aslında şeydi böyle, ne olacağını bilmezsin ama bir ulan iyi mi olacak acaba heyecanı olur ya, biraz öyleydi. Çünkü hani ben bu zamana kadar da açıkçası hep haftada bir, 2 haftada bir home office olsun, olmalı mı? Yani hep aslında kafamdan geçirdiğim bir şeydi ama kurumsaldaki düzen bunu talep etmeye dahi böyle 2 kere düşündürten bir şey. Artık insanlar işte buradayken bir sigara molası veriyordu, bir kahve almaya kalkıyordu, bir işte yoruluyordu, bir alışık olmadığı bir ortam, ev ortamı değil. İşte bir aşağı iniyordu, bir geziyordu, geliyordu. Bunlar yok oldu. Çünkü herkes artık zaten işte evinde, kendi çalışma ortamında, bazı koltukta çalışıyor, bazı sandalye masada çalışıyor, bazısı işte kahvaltı yaparken işlerini götürüyor. Bu süreler artmaya başladı. Bu da bizim açımızdan İlk aşamada bizi çok heyecanlandırdı. Düşününce ofis maliyeti düştü. Birçok maliyetimiz azaldı. Çalışanlarımız evinde daha mutlu, güvende ve daha fazla çalışıyorlar. Ancak bunun sonradan gördüğümüz bazı negatif yanları ortaya çıkmaya başladı. Eskiden çok fazla şirketleri gezip dışarıda ve müşteriyle çalışırken pandemi döneminde tabii ister istemez evde çalışmaya başladık. Artık şöyle bir şey oldu. Bizim Microsoft Teams toplantılarımızın sayısı artık ben sayamıyordum. Günde 15 tane, 20 tane bazen toplantı yapıyorduk. Aslında evden çalışmak ve toplu olarak iş arkadaşlarınla başka bir ofiste toplanıp çalışmak arasında ciddi farklar var. Artılarından biri sanırım daha esnek çalışma saatlerine sahip olmak. Sabah belirli bir saatte ofiste olmak zorunda değilsin ve belirli bir saatte çıkmak durumunda değilsin. İşine göre, özellikle benim gibi bir işiniz varsa, daha yaratıcı sektörlerde çalışıyorsanız esnek mesai saatleri tabii ki büyük avantaj oluyor. Fakat ofiste çalışmanın şöyle bir artısı da var. İş arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz için özellikle yine bu yaratıcı sektörlerde birlikte çalışmanın çok ayrı bir verimliliği söz konusu. Ben ses mühendisliği yapıyorum. Storytel Türkiye'de sesli kitap uygulaması. Böyle büyük bir masanın etrafında 4 kişi çalışıyor gibiydik. Ve sürekli herkes bir kitap dinliyor ya da bir şeyle uğraşıyor. Ve sürekli anlık bir fikir alışverişi durumu vardı bizde. Yani mesela bir kelime var kitapta ve onun nasıl okunacağına dair bir soru işareti oluyor kafanda. Şunu bir dinlesene diye veriyorsun. Bunu nasıl okuyalım falan. Orada hemen hızlıca çözdüğüm bir şey oluyordu. Şimdi yani ne kadar telefonla ulaşırsın, yazarsın vesaire falan filan ama yani bunu bu hızla yapmıyorsun artık. Bir şey olduğu zaman ilk başta ilk refleksin kendin çözmek oluyor bunu. Herhalde şöyle olur falan diye. O eksildi mesela. Evin içinde tek başınayken ve tek başına bir şeye odaklanmaya çalışırken o kadar motive olamıyor insan. Böyle bir kopukluk oluyor veya tam olarak kendini ölçemiyor, değerlendiremiyor bir şey nasıl gitti, nasıl oldu diye. Çünkü işe gittiğin zaman bir şeyleri fiziksel olarak, yani oraya gidiyorsun ve mental olarak bir şeyleri orada bırakabiliyorsun. Burada öyle bir şey yok. Burada içeri girsem de camdan burası gözüküyor yani. Hani bir mail geldiğinde kafanı çevirip bakıyorsun veya sen bakmasan bile evde olduğunu bildikleri için ya şuna bir bakıver oluyor yani. İnsanlar sanki sürekli bana ulaşabilirmiş gibi bir hal aldılar ister istemez. Ve bu yüzden artık gün içinde de sürekli sen görüşme yaptığın için bilgisayarından veya telefonundan bu artık normalleşti ve böyle o hani işe gittim, işten çıktım eve dönüyorumdan ziyade artık sanki sürekli benim hayatımda iş varmış gibi bir hal aldı bu. Öğle tatilinde
Hani ofisteyken ya ben işte 3'e kadar çalışayım, 3'te çıkar yarım saat bir şey yerim. Yapmazsın yani, çünkü yazılı bir kural var, bir düzen var. Ve öğlen 1 saat ne olursa olsun gidip aşağı duvara bile baksan sana ait 1 saat yani. Evde olunca onu sen de esnetiyorsun yani. Evdeyken aç değilsem yemek yemem ama ofisteyken öğle yemeği oldu mu yiyorsun işte ezbere. Ama evdeyken bir yandan da zaten evdesin diye işte öğle yemeğinin bir anlamı kalmıyor. O saatte bir toplantı konabiliyor veya o saatte bir şey istenebiliyor. Aynı işte Hype Cycle'da da olduğu gibi ilk başta ciddi bir verimlilik artışı, ardından da ciddi bir düşüşe sebep oldu. İnsanların ciddi bir motivasyon kaybı, ciddi bir çalışma isteğinde azlık, yavaş yavaş belli şikayetlerde bulunma. Ya biz eskiden günde 8 saat mesai vardı, verimli çalıştığımız süre 5-6 saatti ama şu anda 10-12 saat çalışıyoruz. İş hayatınız ve özel ev hayatınız arasındaki sınır giderek kayboluyor sürekli evden çalıştığınız zamanda. Çalışırken evdesiniz, işte bir şeyler izlerken evdesiniz, uyurken evdesiniz. Bu bir süre sonra verimliliği düşürüyor. Bunun en büyük, belki önüne geçmek için yapılacak en önemli şeylerden birisi evdeyseniz de sağlıklı bir çalışma alanı oluşturabilmek. Odama masa aldım belli bir süre sonra. Orayı çalışma odam haline getirdim. Veya işte böyle belli bir süre günü bölmeye çalıştım. Sabah mesaimi burada yapayım. Sonra gidip kahvemi salonda içeyim. Ondan sonra da belki balkona çıkarım gibi böyle kendimce küçük oyunlar da oynadım. Giyindim, makyaj yaptım. Ama mesela bunlar çok sürdürülebilir olmadı. 3. gün bıraktım mesela, daha fazla yapamayacağım diye. Çok faydalı olmadı. 6.30-7'de yollara düşüyordum. Artık öyle bir şey yapmıyorum. Aynı şekilde 6'da mesaiden çıktığımda işte biz Levent'te çalışıyorduk. Ben Bostancı'da yaşıyorum. Eve gelmem en iyi ihtimalle 8.30-9 oluyordu. Öyle bir durum yok. Bunlar hep güzel oldu yani. Trafik gerçekten insanı İstanbul'u kahrediyor. Yani özellikle sen 6'da çıkamıyorsun, 9-10'da çıkıyorsun, 11'de çıkıyorsun, yeri geliyor. Bütün gün çalışıyorsun ve o trafiği sabah akşam çekmek zorundasın. Sana hiç sosyal şeyi bırakmıyor. Kurallara uygun olarak giyinmek ve hazırlanmak zorunluluğunda olmadan bu zamanı daha başka şekillerde değerlendirme fırsatı bulmak, yolda zaman kaybetmemek, hazırlanmakla zaman kaybetmemek benim için evden çalışmanın artılarından birisi. Örneğin sabah 10'a bir toplantı alıyoruz. Sabah 10'daki toplantı, biz Anadolu yakasındayız. Avrupa yakasında Yenibosna'daysa biz 1,5 saat önceden yola çıkıyoruz. 10'daki toplantı için 8.30'da yola çıkıyoruz. 12'de bitiyor. 12'den sonra tabii orada bir şey var. Bir yemek yiyelim deniyor. İşte 1 saat yemek yeniyor. 1'de bitiyor. 1'deki toplantı işte hazırlandık. Çay kahve olsa bir 15-20 dakika o. İşte 1 çeyrek oldu. Hadi yola çıktık, geldik. 1 saatte geri geldik. Geldik 1.30'da, 1.30-2'de geri geldik. 3 saat. Yaptığımız toplantı 1 saat. Zaten o kadar şeyden sonra bu görüşmeye giden arkadaşlarımızın ne hali kalıyor, ne enerjisi kalıyor, ne motivasyonu kalıyor. Ancak bu uzaktan görüşmelerle yaptığımız toplantılarda günde 5, 6, 7, 8 görüşme bile yarım saatlik görüşmelerle gerçekleşiyor. Çünkü zaten siz uzaktan bir işte dijital araçlarla beraber yaptığınız görüşmelerde zaten çok fazla direkt konuya giriyorsunuz. Yarım saatte tüm konuşacağınız konuları konuşup ardından teşekkür edip çalışmanıza devam edebiliyorsunuz. Mesela bize Storytel'in işte globalden, İsveç'ten haftada bir 10 günleri falan mail atıyorlardı. Attıkları maillerden bir tanesinde bu vardı. İşte evden çalışıyor değilsiniz aslında. Yani kritik bir dönemde evden survive ediyorsunuz. Bir yandan da çalışabildiğiniz kadar çalışıyorsunuz ama bunun stresini üzerinizde yaşamayın gibi bir şey atmışlardı. Yani gerçekten öyle. En azından bu dönemde çerçeveyi o kadar net ve geleneksel çizmek zorunda olmadığını herkes gördü bence. Ama yani şu da bir fark yaratıyordu.
dediğim gibi bunun pandemiye denk gelmiş olması kötü bir denklem. Çünkü normal şartlarda hep evden çalışıp akşam çıkıp sporunu yapıp gezmeye gidip bir yere gidip planlı olup hayatını daha verimli sürdürebilirsin. Her şey online ortama dönerse, artık fiziksel toplantılar, işte bir araya gelmeler, beyin fırtınaları olmazsa tabii ki İstanbul'da yaşamak istemem. Çünkü bu metropolde olmanın, yani burada olmayı tercih etmenin en önemli sebeplerinden birisi buradaki geniş network ve bu networkle sıcak bir ilişki içerisine girebilmek. Eğer her şey online ortama geçerse İstanbul'dan tekrar ayrılmayı düşünürüm açıkçası. Gerçi o zaman trafik sorunu da kalmaz herhalde. Tabii her beyaz yakalının hayali işte bir gün gelecek ve işte güneye ineceğim, işte Alaçatı'da yaşayacağım, bilmem nerede yaşayacağım falan. Ama ben öyle çok düşünmüyorum. Herhalde İstanbul'da yaşardım. Ama İstanbul'un tabii biraz daha dışına çıkmak isterdim yani. Merkezde Beşiktaş'ta yaşamak istemezdim. Kiraların biraz daha ucuz olduğu, otopark sorununun belki olmadığı bir yere çıkmak isterdim. Ama İstanbul'un da çok dışına çıkmak istemezdim açıkçası. Yaptığım işi ofis dışından yapabiliyorsam nereden yaptığımın pek bir önemi kalmıyor aslında. Hani ilk aklına gelen ne oluyor? Daha güneyde bir yere gidip veya neyse yazlığı vardır, bir şeydir. Daha şehirden uzak bir yerde çalışma alternatifini değerlendirmek ilk kulağa mantıklı gelen şey o oluyor. Ama o zaman da ben açıkçası şöyle düşündüm. Yani gideceğim, burada deniz var, burada ağaç var ama ben orada gölgenin altında o bilgisayardan yine uzaklaşamayacaksam daha büyük ızdırap olur gibi geldi. Bilmiyorum yani. Ben İstanbul'u seviyorum. Çok seviyorum İstanbul'u. Yani kendime kurguladığım İstanbul hayatını seviyorum diyeyim. Yani yaşadığım yer, muhatap olduğum insanlar falan. Bubble'ımı seviyorum aynen. Yani bir neden de yok aslında. Evden çalışıyorsam burada olmak için hiçbir neden yok. Ve çok daha az para harcayabileceğimiz, çok daha güzel yerlerde yaşayabilecekken muhtemelen bir noktada artık İstanbul'dan vazgeçerim yani. What was this going to be for the region? My apologies. North Korea,